Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere kağıttan rattan bambu çubuk nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ve bu çubuklarla harika çalışmalar yapabileceksiniz. İlk öncelikle böyle bayağı birçok beyaz kağıda ihtiyacımız var. Bu kağıtları her yerde, bu ambalaj satan, naylon satan yerlerde bulabilirsiniz. İlk öncelikle kağıdımızın ne tarafından kesmemiz gerektiğine karar veriyorum. Bakın bu taraftan kestiğimde düzgün, daha doğrusu yırtmaya çalıştığımda düzgün yırtamıyorum. Düzgün ne tarafa doğru yırtılıyorsa kağıdımız o taraftan kesmemiz lazım. Bunun için de kağıdımı ilk öncelikle ikiye katladım. Hemen maket bıçağıyla bu katladığım yerden kesiyorum. Siz isterseniz bıçak yardımıyla da ya da makas yardımıyla da yine kesme işlemini yapabilirsiniz. Tekrar kağıdımı ortadan ikiye katlamıyorum. Bunun için kestiğim her bir parçayı 3 parçaya ayırıyorum. Ve katladığım her yerden kesiyorum. En sonki kalan parçayı da tekrar ikiye katlayarak kesiyorum. Kesmiş olduğumuz bu parçaların eninin 7 santim uzunluğunda olması önemli. Daha az 6 santim, 5 santim gibi olursa yapacağımız çubuklar daha kısa olacaktır. Bunun için şeffaf tutkala ihtiyacım var. Ve böyle bir çöp şişe ihtiyacım var. Siz isterseniz bu çorap örmekte kullanılan ince 2 numara, 3 numara şişler varsa elinizde yine onları da sarma işleminde kullanabilirsiniz. Bir parça çubuğuma gelmeyecek şekilde kağıdımın üzerine yapıştırıcı sürdüm. Şekilde gördüğünüz gibi dikine, tam da dikine değil, hafif de yatay vererek şekilde gördüğünüz gibi kağıdımı katlıyorum. Bir müddet sonra elimde çevirmek, bu şekilde kağıdımı yapmak çok daha kolay olacaktır. En uç kısmında bakın üçgen haline alması lazım şeklimizin düzgün olabilmesi için. Tekrar uç kısmına da yine yapıştırıcıdan sürüp elimle bir iki defa daha çeviriyorum. Hemen bırakmıyorum elimden. İyice yapıştıktan sonra artık çubuğumu çekebilirim. Tekrar bir tane daha yapalım. Kağıdımı sol tarafa 45 derecelik açıyla koydum. Uç kısmına hemen yapıştırıcıdan sürüp, tabii ki burada çubuğuma denk gelmemesi lazım yapıştırıcının. Eğimini verdikten sonra sıkı bir şekilde sarıyorum. Bu işi yapmak gerçekten çok zevkli. Oturduğunuz yerde bile bu çubuklardan yapabilirsiniz boş vakitlerinizde. Çubuğumu hemen çıkartıyorum. Bu şekilde çubuklarımı oluşturdum. Ben bayağı bir çok sardım. Gördüğünüz gibi çubuklarımı hazır hale getirdim. İnceliklerini de görebiliyorsunuz. Genelde hepsi aynı kalınlıkta. Bu şekilde aynı kalınlıkta sarmanız yapacağınız iş için çok daha güzel olacaktır. Boyama işlemini yapmadan önce kesinlikle altına bir poşet sermeyi ihmal etmeyin. Çünkü kumaş boyası değdiği yerde biraz zor çıkan bir boya. O yüzden alt tarafına ben bu şekilde bir naylon serip elime de eldiven takarak boyamayı tercih ettim. Bunun için yarım litre sıcak su.
Bakın buharları çıkıyor. Kaynar su kullandım. Bu sıcak suyumun içerisine hangi renk kumaş boyası istiyorsanız bunun da yine yarısını koyuyorum. Yarım litre su, yarım paket kumaş boyası. Kumaş boyasının rengi size çok koyu gelirse içerisine akrilik beyaz renk boya katarak birazcık rengini açabilirsiniz. Ben biraz da beyaz renk akrilik boya katmak istiyorum. Renginin biraz daha açık olmasını istiyorum. İçerisine akrilik vernik. Ben yarı mat vernik kullanıyorum. Siz isterseniz parlak ya da mat vernik de kullanabilirsiniz. 2 kaşık kadar da vernik kullanıyorum. İçerisine vernik kullandığımız için artık bu yapmış olduğumuz çubuklar daha dayanıklı hale gelecektir. Hafif suyumuz ılıdıktan sonra artık boyama işlemine geçebiliriz. Ben boyama işlemini fırça yardımıyla yapacağım. Siz isterseniz herhangi bir büyük bir kabınız varsa bu kabın içerisine bu suyu döküp bu çubuklarınızı içerisine batırarak da boyayabilirsiniz. Böyle çok daha kolay olacaktır. Ben fırça yardımıyla boyayacağım çünkü bu kadar uzun büyüklükte bir kabım yok maalesef. Fırça yardımıyla boyadığım için de ebruli bir şekilde olacak. Yani tamamını her tarafına da aynı renk yapmak istemediğim için bazı taraflarına koyu, bazı taraflarına daha az olacak şekilde boyamı sürüyorum. Dediğim gibi siz tamamıyla her tarafını aynı renge de boyayabilirsiniz. Fırça yardımıyla bütün hepsini boyadım. Tabii ki yarım litre su az geldiği için tekrar bir yarım litre daha su yapmak zorunda kaldım. Evet bakın bunları bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Bu çubuklarımız 2-3 gün içerisinde kuruyacaktır. Kesinlikle birbirine yapışma olmayacaktır. Üst üste koyabilirsiniz. Hafif nemliyken de yapmak istediğiniz çalışmayı yapmanız çok daha kolay olacaktır. Eğer tamamıyla kurursa yine bir sprey şişesinin içerisine bir kaşık kadar vernik koyup gerisini su koyarak ara ara böyle püskürterek bu çubukların kullanımını daha da kolaylaştırabilirsiniz. Evet, bu çubuklarla yapmış olduğum sepeti göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ebruli oldu. Eğer bunları bir kabın içerisinde boyamış olsaydım o zaman bütün her rengi her tarafı mor olacaktı. Ben fırça yardımıyla boyadığım için bu şekilde renkli bir ebruli daha doğrusu bir sepetim oldu. Bir sonraki videomda bu sepetimi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Bu kek fanusunu da ilk öncelikle çubuklarımı yaptıktan sonra bitirdim ve daha sonra üzerine akrilik boyayla boyadım. Tabii ki burada seçim size ait. İstediğiniz şekilde boyama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.